Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Anthony Joshua Otto Wallin karşılaşmasının tahmin yorum videosuyla sizlerle beraberim. Tabi bu maçı uzun bir zamandır bekliyoruz. Sadece 2 günlük bir zaman kaldı. Bu karşılaşmayla alakalı gerçekten konuşulacak, söylenilecek çok şey var. O yüzden uzatmadan hemen bu karşılaşmanın hangi saatlerde başlayacağından ve nerede izleyeceğimizden bahsedelim. Evet, 23 Aralık'ta Suudi Arabistan Riyad'da Kingdom Arena'da bu karşılaşmanın Türkiye saatiyle beraber gece 2'de başlaması bekleniyor. Yani 23 Aralık'ı 24 Aralık'a bağlayan gecede saat 2 gibi bu karşılaşmanın başlaması, ring yürüyüşünün olması bekleniyor. Tabii Tyson Fury ile Francis Ngannou karşılaşması da yine saat 2 civarlarında başladığını hatırlarsak normaldir yani bu saatlerde başlaması. Biz bu karşılaşmayı ülkemizde DAZN'dan üyelik alaraktan izliyor olacağız. Şimdi Otto Wallin'le hemen başlayalım. Otto Wallin dünya sıralamasında 5. sırada bulunuyor. İsveç'in 1 numaralı boksörü, 33 yaşında, 1.97 boyunda ve 1.98'de uzanma mesafesi bulunuyor. Bugüne kadarki 27 karşılaşmasının 26'sını kazandı, 14'ünü knockout'la kazandı, birinde de knockout oldu. Zaten onu da biliyorsunuz ki Tyson Fury'ye yenilmişti. Ama o Tyson Fury karşılaşmasında gerçekten Fury'ye çok fazla sıkıntı yaşatmıştı. İşte kaşı vesaire açılmıştı, hatırlayacaksınız. Aslında o karşılaşmayı kazanmış olması gerekiyordu ama Tyson Fury'yi kolladılar ve karşılaşma devam etti. Ardından da Tyson Fury sayıyla birlikte bu karşılaşmayı kazanmıştı. Şimdi Otto Wallin bugüne kadar kimlerle, hangi önemli isimlerle karşılaştı? Hemen bunlara bakalım. Bakıyoruz. Burada evet çok önemli bir isimler yok. Evet hemen zaten Tyson Fury'ye geldik. Bugüne kadarki karşılaştığı ilk önemli isim Tyson Fury'di. Ona da zaten yenildi. Az önce bahsettik nasıl olduğundan. Ve ondan sonra Dominic Breazeale ile karşılaştı. Unanimous Decision'la yendi. Kamil Sokolovski'yi yine sayıyla yendi. Ve en sonunda ülkemizde Antalya'da yapılan karşılaşmayı Murat Gasiyev'i yenmişti Split Decision'la ama bu karşılaşmayı aslında 3 hakem kararıyla aldı diyebiliriz. Çünkü bir hakem çok ilginç şekilde karşılaşmayı Murat Gasiyev'e vermişti. Ama bu maçta tabi Otto Wallin yine boks yaptı. Güzel dövüştü ama şunu net bir şekilde gördük. Tyson Fury karşılaşmasındaki Otto Wallin gerçekten yok. Çünkü Tyson Fury'ye neler yaptı yani. Her şeyini kullandı. Ve çok hırpalamıştı gerçekten Tyson Fury'yi. Ringi de çok güzel kullanmıştı. Bu en son Murat Gasiyev ile yapılan Antalya'daki maçta, biliyorsunuz zaten kanalımızda da videosu var. Burada hani ne yaptı? Evet, rakibini uzaktan tuttu caplarıyla birlikte. İşte içeriden kontra yumruklarını vurdu. Zaman zaman Gasiyev'i de çok güzel yakaladığı oldu ama kendisinin yakalandığı zamanlar da oldu. Ama bunların üstesinden geldi. İlerleyen roundlarda bir kondisyon sıkıntısı yaşadığını söyleyebilirim Otto Wallin'in. Ama köşesine gidip dinlendikten sonra işte geldiğinde tekrardan hani yenilenmiş bir şekilde devam edebiliyordu. Tabii bunlar önemli detaylar. Daha da derin yorumuma videonun sonunda geleceğim. Şimdi Joshua'ya gelelim. Anthony Joshua dünya sıralamasında şu an 2. sırada bulunuyor. İngiltere'nin 1 numaralı boksörü, lakabı AJ, 34 yaşında, 1.98 boyunda ve 2.08'de uzanma mesafesi bulunuyor. Bugüne kadarki 29 maçının 26'sını kazandı, 23'ünü knockout'la kazandı, 3'ünde mağlup oldu ve birinde de knockout'la birlikte yenilmiş Anthony Joshua. Şimdi bugüne kadar kimlerle, hangi önemli rakiplerle karşılaşmış? Aslında baktığımız zaman kimlerle karşılaşmamış ki? Bayağı önemli isimlerle karşılaştı. İlk olarak Kevin Johnson'la 2015 yılında karşılaşmış ve ikinci roundda knockout etmiş. Ondan sonra yine 2015 yılının Aralık ayında Dillian Whyte'ı knockout etmiş. 7. roundda Charles Martin'i 2016'da knockout etmiş.
Dominic Breazealle'ı nakavt etmiş. Eric Molina'yı nakavt etmiş. Klitschko'yu 2017'deki o muhteşem, çok güzel karşılaşmada 11. roundda teknik nakavtla yenmişti. Tabi burada Joshua da 6. roundda düşmüştü. Onu da hatırlayalım. Carlos Takam'ı yine nakavt etti. 2017'de 10. roundda. Joseph Parker'ı unanimous decision'la yendi. Povetkin'i nakavt etti 2018'de ve ardından New York debütünü yaparken Andy Ruiz'e yenilmişti Amerika'da 7. roundda. Aslında Ruiz'i orada düşürmüştü ama devamında Joshua da düşmüştü ve bütün dengesi bozulmuştu. Ve bu karşılaşmadan itibaren de zaten Joshua kendinde değil psikolojik olarak. Ve bunun rövanşında da Diriyah'ta Andy Ruiz'i unanimous decision'da uzaktan dövüşerek, tıpkı Klitschko gibi dövüşerek kazanmıştı. Ve 2020 yılının Aralık ayında Kubrat Pulev'i nakavt etti 9. roundda ve ardından Alexander Usyk'le karşılaştı ki bu karşılaşmanın öncesinde ben Usyk'in kemerleri toplayacağını, Joshua'yı yeneceğini söylemiştim. Ve karşılaşmanın son roundlarında da hatta neredeyse nakavt ediyordu Usyk Joshua'yı ama İngilizler onu kollamıştı ve karşılaşmadan ayakta ayrılması sağlanmıştı diyebiliriz. Ve bu karşılaşmanın rövanşında da yine bu sefer Ceddah'ta split decision'da Alexander Usyk'e yenildi ama birazcık daha iyi dövüşmüştü bu rövanş karşılaşmasında. Ondan sonra da Jermaine Franklin'le karşılaştı, unanimous decision'la yendi ve en sonda 2023 yılının 8. ayında Robert Helenius'la birlikte karşılaştı ve knockout'la bu karşılaşmayı kazanmıştı yaklaşık 4 ay önce. Evet, şimdi de rakibi Otto Wallin. Şimdi dünya çapında nasıl tahminler yapılmış hemen oraya bakalım. Ardından da ben derin analizime, yorumuma geleceğim. Evet, burada gördüğümüz gibi heavy favorite olarak Anthony Joshua, moderate underdog konumunda da Otto Wallin görünüyor. Yaşlarını söyledik zaten. Joshua 34 yaşında, Otto Wallin 33 yaşında ve baktığımız zaman uzanma mesafelerinde de Joshua'nın 10 santimlik bir avantajı bulunuyor. Çünkü Wallin 1.98'e uzanırken Joshua 2.08'e uzanabiliyor. Yani tabi bu kanat açıklığı olarak söyleniliyor. Şimdi de tahminlere gelelim. Evet, dünya çapında 589 tahmin yapılmış ve bu tahminlerde %90'ı Joshua'nın kazanacağını söylemiş. Geriye kalan %10'luk kesimde Otto Wallin'in bu karşılaşmayı kazanacağını söylemiş. Yalnız burada güzel bir detay var. O detayda işte görüyorsunuz Joshua kazanır diyenlerin sadece %25'i bu karşılaşmayı knockout'la alabileceğini söylemiş. Otto Wallin kazanır diyenlerin de %20'ye yakını bu karşılaşmayı eğer Wallin kazanırsa knockout'la kazanır demiş. Büyük bir çoğunluk yani bu karşılaşmanın sayıyla ya da işte hakem kararıyla 12 round süreceğini ve öyle sonuçlanacağını düşünüyor. Gerçekten iki boksörden de demek ki dünya çapında çok az bir kesim knockout bekliyor. Geri kalanlar karşılaşmanın sayıyla biteceğini düşünüyorlar. Tabii böyle düşünmekte de haklılar. Şimdi ben kendi derin analizime geleyim. Evet, Otto Wallin şimdi bugüne kadar karşılaştığı tek önemli isim biliyorsunuz ki Tyson Fury'ydi. Tyson Fury'nin 2019 yılında yaptığı yumruk idmanları o kadar da güçlü idmanlar değildi. Yani Wilder'la yaptığı ikinci karşılaşmadan itibaren özellikle Tyson Fury daha sert vurmaya başladı diyebiliriz. Bu nedenle Otto Wallin aslında çenesi daha test edilmedi gerçek anlamda. Yine de ben Otto Wallin'in Joshua'ya dayanacağını düşünüyorum ve ayakta karşılaşmayı bitireceğini düşünüyorum. Diğer taraftan Joshua'da da şöyle ilginç bir detay var. Kaybettiği bütün maçları hepsi ters kart boksörlere karşı ve biliyorsunuz ki Otto Wallin de yine ters kart bir boksör. Yalnız şunu da unutmayalım. İkinci maçta özellikle Anthony Joshua çok daha iyi dövüştü. Bu Usyk'le yaptığı rövanştan bahsediyorum. Ve Usyk'e güzel yumruklar isabet ettirmişti.
Ben bunların benzerini Otto Wallin'e de yapacağını düşünüyorum. Diğer bir nokta da şu. Charles Martin de mesela ters kart bir boksör ama Charles Martin'i knockout etmişti. Yani o aradan güzel açıyla yumruklarını da bulabiliyor. Anthony Joshua. Tabi burada hız faktörünü de değerlendirmemiz lazım. Şimdi Otto Wallin en son Gassiev ile yaptığı karşılaşmada öyle çok da hızlı gözükmedi. Rakibini caplarıyla beraber uzak tuttu. İşte içeriden kontra yumruklar çıkardı. Kendisi de zaman zaman çok ağır yumruklar aldı. Ama tabii ki bunlardan aşırı etkilenmedi. Bir iki round haricinde çok fazla etkilenmedi. Köşesine gittiğinde gayet fresh, böyle taze bir şekilde geri gelmişti. Ama çok ilerleyen roundlarda da yine bir kondisyon sorunu yaşadığını söyleyebilirim. Diğer taraftan Anthony Joshua'ya baktığımız zaman hız anlamında belli bir seviyede, yani kilosuna göre yeterli bir seviyede. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Joshua işte Klitschko'dan öğrendikleri olsun, hatta kaybettiği Andy Ruiz'den öğrendikleri olsun ve Usyk'ten aldığı tecrübeler olsun, bu karşılaşmanın bence üstesinden gelecektir. Çünkü tecrübe gerçekten başka bir şey. Burada baktığımız zaman Wallin Tyson Fury haricinde yani öyle tecrübeli bir isimle karşılaşmadı. Ama Anthony Joshua baktığımız zaman gerçekten çok önemli isimlerle tecrübe etti. Kendine büyük tecrübeler kattı. Ve bu karşılaşmada da bu tecrübeleri ben kullanacağına inanıyorum. Joshua'nın kafası da çok aslında öyle hareketli de bir isim değil. Ama özellikle izleyin. Bu Usyk'le yaptığı rövanş karşılaşmasını izleyin. Orada yumruklardan zaman zaman Joshua'nın güzel kaçtığını göreceksiniz. Oradan itibaren gerçekten güzel bir şekilde bu eksikliğini de gidermeye çalışıyor. Tabii Joshua'nın benim sevdiğim bir tarafı da bu. Yani kaybediyor, oradan tekrardan geri dönüşünü yapabilen bir boksör. Şimdi bu karşılaşmada işte dünya genelinde de herkes düşünüyor ki karşılaşma 12 rounda gidecek diye söyleniliyor. Zaten burada şöyle bir detay var. Şimdi Otto Wallin ne yapacaktır? Yine Murat Gassiev ile yaptığı karşılaşmadaki gibi savunma yapacaktır. İşte caplarıyla beraber Joshua'yı uzakta tutmaya çalışacaktır ama zaten Joshua'nın kendisi de böyle dövüşecektir. Ben öyle düşünüyorum. Tıpkı hani bu Andy Ruiz'le maç yapmıştı ya. İşte rövanş maçından bahsediyorum. O rövanş maçında işte uzaktan Klitschko gibi dövüşerekten karşılaşmayı kazanmıştı ya. İşte zaman zaman güzel yumruklar buluyordu. Zaman zaman sarılıyordu. Zaten karşılaşmanın yarıdan fazlasını sarılarak bitirmişti Anthony Joshua o maçta. Bu karşılaşmada da ben de öyle yapacağını düşünüyorum. Bir iki yumruk vurup hemen şey yapacaktır, sarılacaktır. Zaman zaman işte Otto Wallin'i yorduğu zamanlarda da işte aparkatlarını falan kullanacaktır. İşte yine body shotlarını deneyecektir. Bunlara tabii ki Otto Wallin'in karşılık vermesi yine hızına bağlı ama hızının gerçekten düştüğünü söyleyebilirim. Otto Wallin'in o hareketli Otto Wallin yok. Sadece hani güzel, yani gardını güzel alıyor. Rakibini belli bir mesafede tutmaya çalışıyor ama tabii bu 2-3 round dışında Joshua'ya fazla sökmeyecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle sonuç olarak şunu söyleyeyim ki ben bu karşılaşmayı Anthony Joshua'nın 3 hakem kararıyla birlikte sayıyla kazanacağını düşünüyorum. Tabii sizlerin yorumları da gerçekten çok güzel oluyor. Analizleriniz çok güzel oluyor. Onları da lütfen bu videonun altına yazmayı unutmayın. Bu karşılaşmayı gerçekten ben güzel, yani böyle bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Zaten Wilder maçından sonra en çok dünya çapında merak edilen karşılaşmada bu. Anthony Joshua ve Wilder maçlarını kazanırsa, ki bence kazanacaklar, artık 9 Mart'ta bir araya gelmek için önlerinde bir engel kalmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii gerçekten bu karşılaşma, yani ne kadar konuşsak azdır. Sonuçta bu boksörler hani nasıl gelecek, o da çok önemlidir. Bununla alakalı onu da artık
karşılaşmayı izlediğimiz zaman göreceğiz. Yarın karşılaşmanın tartısı olacak. Oradan da bu topluluk sekmesinden ben o tartı sonuçlarını da yine paylaşıyor olacağım. Bu video bu kadar diyelim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu maçı ben bir aydan fazla uzun süredir bekliyorum yani. Zaman da geçmiyor artık. Dilerim bir an evvel bu karşılaşmayı görürüz. Ve ilerleyen zamanlarda da güzel karşılaşmalar olur. Evet, bir sonraki karşılaşmalarda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.